Değerli arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fiil ehliyetinin şartlarındayız. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi gerçek kişinin ehliyetlerinden birincisi hak ehliyeti, ikincisi de fiil ehliyeti. Fiil ehliyetine sahip olabilmesi için bir kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir, ergin olması gerekir ve kısıtlı olmaması gerekir arkadaşlar. Peki o zaman ayırt etme gücü nedir? Arkadaşlar, ayırt etme gücüne sahip olmak bir yetenektir. Kısaca iyiyi kötüden ayırt edebilme yeteneğine biz ayırt etme gücü deriz. Arkadaşlar, kişi yaptığı fiillerin, yaptığı işlemlerin sebeplerini bilecek, sonuçlarını anlayabilecek ve yaptığı fiil ve işlemlerin çevresindekiler olan etkilerini ayırt edebilecek. Bunlara uygun hareket edebilecek. Arkadaşlar, kişinin ayırt etme gücünü bazı haller etkiler. Ayırt etme gücünü etkileyebilecek haller nelerdir arkadaşlar? Yaştır, akıl hastalığıdır. Kişide bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı varsa veya sarhoşluk varsa bunlar kişinin ayırt etme gücünü etkileyecektir. Arkadaşlar, kanunumuza göre yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da benzer hallerden biri sebebiyle bu yetenekten mahzun olmayan, akla uygun davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. Arkadaşlar, fiil ehliyetinin birinci şartı ayırt etme gücünü çalıştık. İkincisi arkadaşlar, fiil ehliyetinin ikinci şartı ergin olmak. Ergin. Arkadaşlar, erginlik 3 şekilde kazanılır. 1. Normal erginlik yaşı 18 yaşın doldurulması arkadaşlar. 18 yaşı doldurduğumuz zaman ergin olmuş oluyoruz. Peki başka türlü ergin olunur mu? Olunur. Evlenme kişiyi ergin kılar arkadaşlar. O zaman evlenmeyle kazanılan erginliği anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar, dedik ki erginlik evlenme kişiyi reşit kılar, ergin kılar. Ülkemizde normal evlenme yaşı erkek ve kadın için 17 yaşın doldurulmasıdır. Olağanüstü evlenme yaşı ise 16 yaşın doldurulmasıdır arkadaşlar. Evlenme kişiyi reşit kılar, ergin kılar dedik. Dikkat edelim. Evlenme ile kazanılan erginlik kesindir. Yani boşanma olsa bile evlenme ile kazanılan erginlik kaybedilmez. Yani evlenme daha sonra yokluk dışında, yokluk yaptırımı dışında herhangi bir nedenle sona erse bile kazanılan erginlik devam eder. Arkadaşlar, ne çalışıyoruz? Fiil ehliyetinin şartlarını çalışıyoruz. Fiil ehliyetinin birinci şartı ayırt etme gücüydü, ikincisi erginlikti. Erginliğin de 3 özel hali vardı. Bir, normal erginlik, 18 yaşın doldurulması, daha sonra evlenmeyle kazanılan erginlik ve şimdi geldik hakim kararıyla kazanılan erginlik. Yani hakim kararı da bir kişiyi ergin kılabilir. 15 yaşını dolduran kişi mahkeme kararıyla ergin kılınabilir. Hocam, neden durduk yere 15 yaşındaki bir kişi ergin olmak istesin? Örnek verelim. Baba oğul beraber ticaret yapıyorlar. Baba dış gezilere gidiyor, toptan mal alıyor veya mal satmaya gidiyor. Oğlan da dükkanı yönetiyor, çocuk. Bu durumda bazen çek senet imzalaması gerekebilir. Bu sebeplerle örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar, 15 yaşını dolduran küçük, hukukumuz 18 yaşını doldurmamışlara küçük diye hitap eder. 15 yaşını dolduran küçük kendi isteğiyle ve velisinin rızasıyla, kendi isteği ve velisinin rızasıyla Asliye Mahkemesi'nce, Asli Hukuk Mahkemesi'nce reşit kılınabilir. 5 tane şartı vardır arkadaşlar bu olayın. Şayet küçük vesayet altındaysa vesayet dairelerince de izin gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar, hakim kararıyla erginliğin 5 şartı var dedik. Gelin bunlara bakalım. 1. Küçük 15 yaşını tamamlamış olacak. Küçüğün, yani ergin kılınacak küçüğün isteği olunacak. Küçüğün menfaati olacak bu işte. Velayet altındaysa velisinin rızası, vesayet altındaysa vesayet makamlarının izni olacak ve şöyle bir soru geldi diyelim ki
Hakim kararıyla kazanılan erginlikte kararı hangi mahkeme verir? Asli hukuk mahkemesi verir diyeceğiz. Değerli dostlarım, şimdi biz fiil ehliyetinin şartlarını çalışıyoruz. Dedik ki ayırt etme gücü olacak, kişi ergin olacak. Bir de neydi? Kısıtlı olmayacaktı kişi. Bakalım şimdi kısıtlı mahcur olmamak şartına bakalım. Ne demektir kısıtlı mahcur olmamak? Arkadaşlar, bir kişi kendi menfaatlerini bizzat kendisi koruyamıyorsa veya üçüncü kişilerin menfaatlerine zarar verme durumu varsa, böyle bir tehlike varsa bu kişinin fiil ehliyeti arkadaşlar sınırlandırılabilir. Evet, bu kişinin fiil ehliyeti, dikkat edelim, sınırlandırılabilir. Kanunda bazı haller sayılmıştır arkadaşlar. Bu haller varsa kişinin fiil ehliyeti sınırlandırılabilir. Neler olabilir bunlar? Kısıtlılık sebepleri nelerdir? Kişide bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı vardır. Başkalarının güvenliğini tehlikeye sokuyordur. Kendi bakımını, öz bakımını gerçekleştiremiyordur. Kendi ihtiyaçlarını ve işlerini göremiyordur arkadaşlar bu kişi. Böyle bir durumda kişi kısıtlanabilir. Kişide savurganlık, yani bu bizim basit anlamda değil, sürekli ve zarar verici bir savurganlık. Alkol, evet. Uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, bu tür bağımlılıklar vardır. Kötü yaşam tarzı vardır, kötü yönetim vardır. Kendisine ve mallarını kötü yönetiyordur. Bu kötü yönetim sebebiyle ailesi darlık içine düşüyordur veya yoksulluğa düşüyordur ailesini. Böyle sebeplerle kendini ve çevresini tehlikeye düşüyordur bu kişi. Kendisi sürekli bakıma muhtaçtır. Çevresinin güvenliğini tehdit ediyordur. Böyle durumlarda kişi kısıtlanabilir. Yine kişi bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir ceza aldıysa, kişinin rızası alınmaksızın arkadaşlar bu kişilerin fiil ehliyetleri sınırlandırılabilir arkadaşlar. Yine kişinin yaşlılığından dolayı, sakatlığından dolayı, deneyimsizliğinden dolayı veya ağır bir hastalığı sebebiyle de işlerini gerektiği gibi yönetemiyorsa bu kişilerin arkadaşlar kendi rızalarıyla kısıtlanmaları mümkündür. Arkadaşlar biz fiil ehliyetinin şartlarını çalıştık. Fiil ehliyetini tek bir cümleyle özetlersek ergin, yani eski dilde reşit, mümeyyiz ve kısıtlı olmayan kişiler fiil ehliyetine sahiptirler. Ergin, aklı başında, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan kişiler fiil ehliyetine sahiptirler değerli dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.